Night Online'a yeni başlayanlar serimizin 14. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu bölümde pazar sistemi üzerine konuşacağız. Umarım memnun kalırsınız. Keyifli seyirler dilerim. Fazla itemleri satıp ihtiyacımız olan itemleri aldığımız sisteme pazar diyoruz. Oynadığınız sunucunun ikinci sunucusu varsa orada pazar kurulabilir. Örneğin ben Rosetta serverında oynuyorum. Rosetta 1 ve 2 olmak üzere kendi içinde iki sunucudan oluşuyor. Eğer tek sunucu ise bir de kurulabilir. Pazarın merkezi Moradon'dur. Tezgah açmak için H harfini kullanıyoruz. Trade butonunu açtığımızda aşağıdaki seçenekleri görebilirsiniz. Merchant'a çift tıklıyoruz. Açılan ekranda Selling Merchant veya Buying Merchant seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Bunlara kısaca sell veya buy diyoruz. Sell satış için, buy alış için kullanılır. Sell oldukça basit. Tek bir itemi satıyorsanız satmak istediğiniz kutucuğa sürükleyip fiyatını girip onaylıyorsunuz. Eğer satmak istediğiniz item sayılı yani üst üste biriken bir itemse mesela pot gibi ondan kaç tane satmak istediğinizi girdikten sonra fiyatını yazıyorsunuz. Yazdığınız fiyat bir tanesi içindir. Satacağımız itemleri dizdikten sonra eğer chatten tezgahınız ile ilgili bir şey yazmak isterseniz alttaki boşluğu doldurabilirsiniz. Bunun esprisi aşağıdan belli aralıklarla sizin yazdığınız itemi metin olarak paylaşır. Mesela Art 8 Mirage Dagger satılır gibi. Ayrıca yanında koordinatla paylaştığı için pazardaki birisi sizi rahatlıkla bulabilir. İtemi seçip fiyat girdikten sonra aşağıdaki butondan onaylayıp satılır pazarı kurabilirsiniz. Alınır pazar kuracaksanız Buying'i kullanabilirsiniz. Buradaki boş kutular üzerinizdeki boşluğu gösterir. Örneğin üstünüzde 12 tane yer yoksa kenarları kırmızı olarak göreceksiniz. Kutuyu seçtikten sonra aradığınız itemi yazmanız gerekir. Tekli bir item arıyorsanız boşluğa itemin ismini yazdıktan sonra aratıyoruz. Sol taraftaki filtre bölümüne itemi seçip sonra bu itemin artı kaç olduğunu tercih ediyoruz. Tamamını seçtikten sonra itemin ön izlemesi aşağıda gözükecektir. Basic bölümünde itemin saf halini gösterir. Eğer element basılmış halini arıyorsanız Property bölümünü seçiyoruz. Eğer aradığınız item Rebirth türünde arıyorsanız da Rebirth kısmını kullanıyorsunuz. Artı 8 itemin denk Rebirth'i artı 5'tir. Bunu push videosunda bahsetmiştim. Upgrade bölümünü artı 5 seçtikten sonra Reverse olan sekmeyi tercih etmeliyiz. Ayarları yaptıktan sonra alacağımız itemin üstüne tıklayıp alt kısımdan vereceğimiz fiyatı yazıyoruz ve Registration'a basıyoruz. Böylelikle alacağımız item tabloya gelmiş oluyor. Eğer alacağımız item sayılıysa yine aynı örnek ilerleyelim ve pot diyelim. Potun yine tek fiyatına girdikten sonra soldaki boşluğa sayısını giriyoruz. 100 taneyi tane başı 5K'dan arıyoruz. Alınır ya da satılır pazar açmak bu kadar basit. Şimdi kısaca price sisteminden bahsedelim. H, trade, price butonlarını kullanarak ekranı açabilirsiniz. Arama bölümünde herhangi bir itemi seçip fiyatına bakabilirsiniz. Burası alınır fiyatlar üzerinden ortalama değerleri baz alır. Böylelikle itemler hakkında fikir edinebilirsiniz. Bu sistemi sadece premium oyuncular kullanabilir. Şimdi pazarlar hakkında genel bilgilerden karışık olarak bahsedeceğim. Tezgahta en fazla 12 tane item satılabilir. Sadece ilk 4 kutu ön izlenir. Kalan 8 slotun görünmesi için pazarın açılması gerekir. O yüzden en acil satmanız gereken ya da en pahalı itemlerinizi ilk 4'e koyabilirsiniz. Pusta satılan bir itemle bu durum önüne geçebiliyorsunuz. Kayshan Trade Certifica isimli itemi alıp kırdırıyorsunuz ve bu item üzerinizdeyken pazar açtığınızda ön izleme 8 tane oluyor. Ayrıca ilk 8 slottaki itemlerden biri satılınca boşluk yerine ondan sonra gelen tüm itemler ön izlemeye otomatik olarak kayıyor. İşlevli ama çok gerek var mı? Açıkçası yok. İtemi koyup fiyatını falan yazdıktan sonra üstüne gelerek satış fiyatına alt kısımdan erişebilirsiniz. İteme sağ tık yaparsanız ürünü raftan kaldırır. Pazar kurulduktan sonra bunu yapamazsınız. Pazarı bozmanız gerekir. Bozmak için de karakteri hareket ettirmeli ve çıkan ekrana onay vermeliyiz. Bu pazarlara item atacaksak atacağımız itemi kullanmamış olmamız gerekir. İtemlerin bir tamir değerleri vardır. Üstüne tıklayarak bakabilirsiniz. Durability yazan yerin yanında toplam kaç dayanıklılığı olduğunu ve mevcutta kaç kaldığını gösterir. Kullandıysanız tamir ettikten sonra buyu atabilirsiniz. Bu pazarlar mavi olarak gözükenlerdir. Pazarda vergi sistemi vardır. Bu kelimeyi hayatınızda hiç duymadığınızı biliyorum. Google'a falan yazıp vergi nedir öğrenebilirsiniz. Vergi oranı %3'tür. İtemi satın alırken değil, sattığımız zaman vergi veririz. Yani buyu kurduğunuzda atılan itemlerden ya da selden item çektiğinizde vergi vermezsiniz. Bu vergi karşı taraftan kesilir. O yüzden genellikle ortalama 50M üstü itemlerin tamamında pazarlık yapılır. Vergiden düşülerek fiyat biçilebilir. Daha pahalı itemlerde vergiden fazla indirim de yapılabilir. Bu tamamen piyasaya, alıcıya ve satıcıya bağlı. Pazarlık
genel olarak yaptığımız bir şey, ancak biraz bunun da adabından bahsedelim. Öncelikle bazı pazarcılardan uzak durmanız gerektiğini bir iki cümleden sonra anlayabilirsiniz. Bunlar genelde iki tip oluyor. Birincisi, verebildiği kadar ölü fiyat verip satın almaya çalışanlar ve öyle bir şey ki reddedince üstünüze gelir. Siz satın diye elinden geleni yapar. Onun verdiği fiyat doğru, onun verdiği fiyattan satmak zorundaymışsınız gibi davranır. Bir süre sonra sanki o haklı, siz abartılı fiyattan veriyormuşsunuz gibi kendinizi suçlu hissedersiniz. Bu tipleri görünce direkt chat'i kapatın, hiç konuşmayın, sinir sisteminizi yazın. İkinci ise tam tersi, yüksek fiyattan satmaya çalışanlar. İtemi ederinden alın dostlarım. Eğer kimse onun verdiği fiyata almazsa seve seve asıl fiyatına indirecektir. Bırakın satacağım diye 10 gün uğraşsın. İteme elbette istediğin fiyatı biçebilirsin ama itemin ederi 100M ise ve sen ona 200M yazıyorsan satamazsın. Şunu unutmayın ki itemin fiyatı pazara konulduğu rakam değil, satıldığı rakamdır. Böylelerine pabuç bırakmayın. Hazır bu konulara girmişken biraz da olumsuz şeylerden bahsedelim. Dolandırıcılık maalesef çok yaygındır. Bazı arkadaşlar kullanıcı adı ve şifre girdiği ekranda ahlaklarını da bırakıp oyuna girdiği için her fırsatı değerlendirmeye çalışıyorlar. Az önce birkaç örneğini vermiştim. Bir de bunların bariz hırsızlık yapmaya çalışanları vardır. Örneğin mana potu pazara ortalama 6K'dan konulur. Pazara 100 tane mana potu koyup 500K yazar. Böylelikle karşı tarafta sanki tane başı 5K ve topluca 500K algısı yaratır. Ancak az önce onun tane fiyatı olduğuna değinmiştim. Birisinin dikkatsizliğine gelir çekerse 100 tanesine 500K vereceğine 50M para vermiş olur. Genelde taneyle satılan tüm ürünlerde bu tarz kurnazlıklar yapılabiliyor. O yüzden sistem çektiğiniz itemleri alırken önce kaç tane alacağını sorar, sonrasında tane fiyatını belirtip sizden ona ister. Bunlara dikkat edin. Evet sevgili dostlar, pazarla alakalı birçok detayı sizinle paylaştım. Üzerine çok uzun süreler konuşulabilecek bir konu. Her şeyi baştan sona anlatsak video oldukça uzardı. Önemli olduğunu düşündüğüm noktalara değindim. Sorunlarınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Night Online'a yeni başlayanlar serimizin 14. bölümünün sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.